Kendimi kanıtlamak istedim onlara ne kadar yanlış bir karar verdiklerini. Çocuklarınız oluyor, onlar Amerikalı oluyor, siz Türkiyelisiniz. Babam kalp krizinden vefat etti, gidemedim. İnsan büyüdüğü yerde yaşlanmak istiyor galiba. Şu tarafa bak, oradaki evler çok güzel bak. Bunları Türkler yaptı bu arada. Bunların içini Türk şeyler yaptı. Mutfakçılar, işte serendipçiler falan. Ben Eva Nihal, 25 senedir Amerika'da yaşıyorum. Elazığ Keban doğumluyum. Keban küçük bir yer tabii. Yani bir tane lise var ya da yatılı okula gideceksiniz. Elazığ ile Keban arası 45 dakikadır. Böyle çok virajlı bir yolu vardır. Otobüs bir saatte gibi gelmesi gerekir, gelmez. Yani opsiyonunuz yatılı okula gitmektir. Ailemin de birazcık desteğiyle, yani onlar için de belki kolay bir seçimdi benim bir yatılı okula gitmem. Kısa yoldan meslek sahibi olabilirdim. O yüzden Elazığ Sağlık Meslek Lisesi'ne gittim. Tabii bu arada herkesin hayatında ailesi ilk temel taşları koyuyor. Benim de babam ve annemin benim hayatımda çok önemli bir yeri var. Annem ev hanımıydı ve çok sevgi dolu bir kadındır. Vericidir, fedakardır, tipik bir Anadolu kadını. Babam da aynı zamanda kendisi doğuda büyüdüğü halde çok demokrat, böyle çocuklarına çok saygı duyan, korumaya çalışan bir babaydı. Ben aslında liseyi bitirdiğimde basın yayın okumak istedim. Ama babam böyle ya ne yapacaksın ya işte böyle milletin peşinde koşup muhabir mi olacaksın? Şöyle hanım hanım bir öğretmen ol dedi. Ve benim aslında psikolojik danışmanlık yazmama sebep oldu. Neyse üniversiteye geldik. Üniversiteyi çalışarak okudum. Hemşirelik yaptım, acilde çalıştım. Yani küçücüktüm aslında 18 yaşındaydım. Bazen böyle şeyle bakıyorum, bazen de böyle üzüntüyle bakıyorum. Çok yorulurduk. Sabaha karşı acil çok yoğun geçerdi. Türkiye'de şöyle bir şey vardı. Siz eğer bir devlet kurumunda çalışıyorsanız, mesela Sağlık Bakanlığı'nda, yatay geçişli Milli Eğitim Bakanlığı'na geçtim. Ve Ordu'da Lisesi'nde öğretmen olarak çalışmaya başladım. Tabii sonuna doğru akademisyen olmak istedim ve bir sınava girdim. Sınavda aslında en yüksek puanı ben aldım. Ama benim böyle biraz asi olduğumu düşündüler. Beni almadılar. Yani itiraf edeyim. Hani böyle çok uyumlu bir tip olduğumu düşünmediler. Ama o bende ilk defa hayatımda bir haksızlığa uğradım hissi getirdi. 21-22 yaşındayım sanırım. Yok 23 yaşındayım. Ve kendimi kanıtlamak istedim onlara ne kadar yanlış bir karar verdiklerini. Ne yapayım? Benim kamu yönetimi bölümünde Amerika'da işte doktora yapmış bir hocamız vardı. Ona sordum nasıl gittiğini. Siz dedim çok mu varlıklısınız? Yani sizin ailenizin çok mu parası vardı siz gittiniz Amerika'ya? Yok dedi, ben dedi 7 kardeşin işte en küçük çocuğuyum dedi, bir de bursla gittim dedi. Sen de gidebilirsin dedi bana. Sonra bu Kemal Bey bana dedi ki işte bir burs var dedi, gir dedi. Yurt dışında akademisyen olmak isteyenlere master ve doktora bursu. Bir sınavdan geçmeniz gerekiyor. Sonra ben başvurdum ama bir baktım benim seviyem yetmez. Çünkü ben meslek lisesi mezunuyum. O kadar akademik bir ortamdan gelmedim. Ama böyle bölümdekilere de en iyi ben olduğumu kanıtlamak istiyorum. Sonra sınavlara girdim ama sınavlarda kader ve dönüm noktası bir şey oldu. Normalde İngilizce barajdır bu sınavlarda. O sene barajı kaldırdılar, İngilizce barajını. Dediler ki biz İngilizceyi baraj değil katkı puanı yapalım. Ben Ankara'nın doğusundaki üniversitelerden kazanan tek kişi oldum. Tabii bu orada bitmedi. Şimdi ikinci kısım başlıyor. Sınavı kazandınız. Bu kurum diyor ki istifa edeceksiniz.
Size 6 ay yoğun bir İngilizce kursuna göndereceğiz. Siz eskiden biz yurt dışına gönderiyorduk. Yurt dışına gidip geçemiyorlardı. Oradaki dil okullarına gönderiyorduk. Bu kez biz sizi ODTÜ'de ağırlayacağız. Siz ODTÜ'de TOEFL'ı geçerseniz eğer sizi yurt dışına göndereceğiz. İlk sınava girdiğimde hemen 6 ay sonra gerekli puan 550. Ben bir 530 aldım. Tabii hemen havalara girdim. Bak bu işi de çözdüm falan. İşte gelecek ay Amerika'dayım falan diyorum. Sonra her ay giriyorum. TOEFL ayda bir girebiliyorduk o zaman. Her ay giriyorum ve $100 o zaman yani. Öyle Türkiye parasıyla da az bir para değil. 100-120 dolar. Ve 530 değil 532 alıyorum. 534 alıyorum. Milim yükseltiyorum. Babamın emekli maaşlarını hep ona harcadım. Bir şekilde 550 aldım. Ama kabul almak biraz zor oldu. Amerika'da 12 tane okula başvurdum. İlk 6'sından direkt red geldi yani. Hiç böyle. En sonunda Pennsylvania State Üniversitesi'nde bir öğretmenin sempatisini kazandım. Özel eğitim bölümünde. Bir şekilde bana sonra Pennsylvania State'ten kabul geldi. Sonra 12 Ağustos 1999'da ben State College Pennsylvania'ya geldim. Yani birkaç gün böyle bir şok oldum tabii. Her şey bana kokuyor gibi geliyor. Özellikle et yani. İlk defa bir hamburger yedim. Yani ondan sonra 2 sene et yemedim yani. Böyle yerler kokuyor, şeyler kokuyor. Resmen böyle bir uyum süreci geçiriyorum ama bu arada da bir televizyonlarda hep Türkiye konuşuluyor. Okulun bir yurdu gibi bir şeye bizi yerleştirdiler. Ben de içimden diyorum ki ya Türkiye'ye bak diyorum. Bütün Amerika Türkiye izliyor. Tabii o zaman sosyal medya yok, akıllı telefonlar yok. Bir baktım Türkiye'de bir deprem var. 1, 2, 3. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Henüz tam bilançosunu bilmiyoruz. Panik yaptım, üzüldüm. Benim ailem de İstanbul'daydı. Onlara nasıl olacak? Yani o geceyi nasıl geçirdiğimi hiç bilmiyorum. Benim hayatımın hani yurt dışında yaşadığım ilk şoktur, ilk darbedir diyebilirim. Yeni bir ülkeye gitmişim, uyum sağlamam gerekiyor. Akademik olarak çok zorlandım sözel bir bölümde. Çünkü yeni bir sözel bölüme geliyorsunuz, psikoloji okuyorsunuz ve orada 3-4 tane kitap okuyorsunuz. Yani ben zaten öğretmenlerin söylediğinin %30'unu anlamıyorum. Yani hani yazılanın çoğunu tahmin etmeye çalışıyorum. Ama çok yardımcı olanlar da oldu. Orada arkadaşlar edindim. Bir şekilde bitirdim yani ben o okulu. Yani programı kapattım ama ömrümden ömür gitti diyebilirim. Ben o zaman Clinton zamanları işte Amerika'nın çok şaşalı bir dönemleri, ekonomisi çok iyi. Benim arkadaşlarım çok güzel işler buluyorlar. Ama Türkler bana mesela yapamazsın, bulamazsın, işte senin vize tipin bu. Ya bizim Türkler genelde bu yapamazsın, edemezsin lafını çok kullanıyorlar. Benim Türk arkadaş grubum vardı. Bir Hintli arkadaşım bana şey dedi, yapabilirsin. Aksanlı bir şekilde işte biz seninle you will do a resume, we're gonna go to job fair, you will apply falan. Şimdi okulun şeyine gittim, iş fuarına. Sıra bana geldi. İşte adama CV'mi gösterdim. Dedi ki bana bizim bir her şekilde size ihtiyacımız var dedi. Ve bana böyle pembe bir iş kağıdı verdi. Üstünde de $35.000 yazıyor. Öğrenciyken yaptığım paranın 3 katı. En sonunda bu pembe kağıda çok inanamadım iş teklifi. Ben aradım dedim ki ya siz bana bir iş teklifi gönderdiniz bu gerçek mi yani? Adam dedi ki ya kesinlikle biz sizi dedi Ağustos'ta bekliyoruz dedi. Ben bütün eşyalarımı 89 model Nissan'ıma koydum. Pennsylvania'dan yani State College'dan yola çıktım. State College böyle genelde Alman asıllı, sarışınların olduğu bir yer. Ben Amerika'yı öyle sanıyorum. O zaman bu kadar şey yok yani, global değil yani bu kadar internet yok. Ben bütün Amerikalılar sarışın, mavi gözlü falan sanıyorum. Philadelphia'ya bir geldim, anam ne oluyor ya Philadelphia'ya? Yani camımı açamadım o derece. Tamamen farklı bir insan grubu. Afrika Amerikalıların olduğu bir grup. 3 sene o işte çalıştım. Çok zor bir işti gerçekten. Özel çocuklarla çalışıyordum ama bazen şöyle bir şey oluyordu. Ben neredeyim?
burası neresi, bunlar kim, hangi kültürdeyim, hangi dili konuşuyorum, böyle kafam karışıyordu bazen. Ya da değer mi diye düşünüyordum. Ama sonradan tabii sosyal biri olduğum için yeni arkadaşlar edindim. Hatta şimdi halen çok iyi arkadaşım olan bir arkadaş bana işte bizim folklor grubumuz var gel gir demişti. Yani beni orada keşfettiler dans ederken. Sonra benim hayatımda bir Türklerle olan bir Washington DC ve Kardelen dans grubu oldu. ...2004'te aslında Türkiye'ye dönebilir miyim diye düşündüm. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir yere alışıyorsunuz, bir düzeniniz oluyor. Sonra tekrardan yeniden başlamak biraz size ürkütücü geliyor. Ve onun için bir şey önünüze gelmesi gerekiyor. Ben aslında 2004'te düşündüm. Çünkü aile sahibi olmak istiyordum. Mesela burada yalnızlık çok fazla hissedersiniz. Amerika böyle yalnızlık kemiklerinize kadar hissettiğiniz bir yer. Özellikle de bekar gelmişseniz yalnız. Şimdi ikizlerim doğduktan sonra aslında biraz benim hiçbir planım yoktu. Yani hiçbir fikrim yoktu. Çok hazırım sanıyordum çocuk büyütmeye falan. Bir sene boyunca annem geldi önce. Çok izin aldım, neredeyse atılıyordum yani. En iyisi dedim ben ücretsiz izine ayrılayım, çocuklarıma bakayım yani. Ben tabii hep çalışmaya alışmış biri olarak evde oturmak bana hiç iyi gelmedi. Böyle ufak ufak bir şeyler yapmaya çalışıyorum, yeni bir şeyler deniyorum. Sonra benim ikizler ilkokula gideceği zaman biz bir okul seçmek istedik. İşte bu evi bulmak için bir emlakçıyla çalıştık. Emlakçı baktım böyle kağıt işlerini yapıyor falan. Hanımcık bir kadın böyle Türkiye'deki gibi uçması kaçması gerekmiyor falan. Ben dedim ben bu işi yaparım yani. Oturduğum mahallede çok iyi bir ofise denk geldim. Çok başarılı. Burada çalışan emlakçıların ne kadar başarılı olduğunu gördükçe onlardan öğrendim. Amerika'daki emlak sistemi ile Türkiye'deki emlak sistemi arasında çok büyük farklar var. Emlak kanunları daha belirgin. Yani hem alıcının hem satıcının emlakçısı farklı oluyor. Bu şunu demek istiyor. Bir kişi yani ben hem alıcının hem satıcının çıkarlarını savunamam. Ya alıcının çıkarlarını savunurum ya satıcının çıkarlarını savunurum. Ona göre ben komisyon alıyorum. Ve Amerikalılar bizim gibi değil. Biz mesela ev almayı çok severiz ama satmayı hiç sevmeyiz. Evladiye tutmayı severiz. Amerikalılar ömürlerinde 5 kere ev alıp satıyor. O yüzden sürekli bir emlak piyasası var. Göçmen olmak farklı bir psikoloji. Yani sonuçta ben burada doğmadım. Benim çocuklarım burada doğdu. Ve zaman zaman bir sürü Türk gibi, buradaki bir sürü yabancı gibi yani sadece Türklerde de değer mi, değmez mi, gitsem mi, kalsam mı? İşte ben mesela ikizleri bekliyorum. Babam kalp krizinden vefat etti, gidemedim. Bazı şeyler geliyor, geçiyor, gülüyorsunuz ama bazı şeyler de iz bırakıyor. Yani mesela ben babam ve cenazesine gitmemek benim için halen gidememek büyük bir acıdır yani bunu düşünürüm. Ya da mesela annem geçen rahatsız oldu. Ben gidemedim. Kız kardeşim gitti. Yani yurt dışında yaşamanın herkes tabii ki daha iyi bir hayat seçmek istiyor. Hepimiz istiyoruz. Ekonomik olarak o istiyoruz. Dünyanın bütün vatandaşlarında daha iyi hayat arayışı var. Biz de aradık, ben de geldim. Ama daha böyle gerçekçi bir resim görmek gerekiyor. Orada bir fedakarlık da var. Fedakarlık mesela yeğeniniz doğuyor, doğumunu göremiyorsunuz. Mesela ihtiyacı olan birine yetişemiyorsunuz. Şimdi sorsanız en büyük fedakarlık ne diye? Çocuklarınız oluyor, onlar Amerikalı oluyor. Siz Türkiyelisiniz. Ne yaparsanız yapın, çocuklarınız Amerikalı oluyor, siz Türkiye'li oluyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Sizinle aynı müziği dinlemeyen, sizinle aynı yemeği sevmeyen, sizinle aynı hissetmeyen çocuklarınız var. Bence bu çok büyük bir fedakarlık. Bunu bile bile gelmeniz lazım. Mesela ben bunu bilmiyordum. Amerika'da normal bir bağımlılığı olmayan, sağlıklı bir insansanız gayet iyi bir hayatınız olur çalışıyorsanız. Aynı zamanda hem bir bağımlılığınız yok, normalsiniz, hem çalışkansınız, çok iyi bir hayatınız olur.
Hem çalışkansınız, hem bir bağımlılığınız yok, sağlıklısınız ve hırslısınız. İstediğinizi yapabilirsiniz burada. Çünkü burada birini tanımanız gerekmez, aileden varlıklı olmanız gerekmez. Sadece akıllı olmanız ve çalışkan olmanız gerekiyor. Şimdi bu konuda da Amerika'ya büyük kredi veriyorum. Bence daha iyi bir hayat yaşamak herkes isteyebilir. Keşke de diyorum. Keşke, bu benim başka bir keşkem. Yani Türkiye'de koşullar hem ekonomik hem demokratik anlamda iyi olsa, biz de buralara gelsek, okusak, gezsek, görsek, gitsek yani kendi ülkemizde büyüsek. Çünkü ben de yıllar önce bir restoranda ikinci iş olarak çalışmaya başlamıştım. Orada bir teyze gelmişti masaya. İşte ben de o zaman daha çok gencim, böyle cıvıl cıvıl, bana döndü baktı, şey dedi. İşte ben de buralarda yaşlandım dedi. Şimdi ben de ona doğru gidiyorum. İnsan büyüdüğü yerde yaşlanmak istiyor galiba. Daha iyi bir hayat peşinde herkes koşuyor. Siz de isteyebilirsiniz. Amerika'ya gelmek isteyebilirsin. Başka bir ülkeye gitmek isteyebiliyorsun. Önemli olan gerçek resmi bilerek gitmek. Yani sonuçta siz şimdi Türkiye'den ya da başka bir ülkeden Hollywood filmlerini izleyip öyle geleceksiniz şimdi havaalanından, size o büyük evlerin anahtarını verip welcome, hoş geldin demeyecekler. Önünüzde büyük bir mücadele var, bir fedakarlık var, bir alın teri var. Belki istediğiniz bir hayat olacak, belki olmayacak ama bunları bilerek gelmeniz gerekiyor yani.